Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bu videoda Mendix'e en başa gidiyoruz. Yani Mendix'i duydunuz ama Mendix'e nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız bunun için ilk adım nasıl atılır bunu göstereceğim. Şimdi tabii ki en önemli şey ilk önce Mendix'e bir register olmak. Yani bir free account oluşturmak. Mendix'in free account'u bir developer olarak kendinizi geliştirmek için mükemmel bir portföye sahip, inanılmaz derecede geniş. Yani kısıtlama çok az. Hani bir developer'ın kendisini geliştirebileceği bir engel yok diyebilirim. Kendinizi çok rahat free hesap kullanarak geliştirebilirsiniz. Bunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi bu linke tıklıyorsunuz. Açıklamalar kısmında ekleyeceğim ben bu linki. Tıkladığınızda evet sizi sign up sayfasına yönlendirecek. Burada bir iş e-maili olması gerekiyor. Yani bir okul e-mailinizde olabilir. Buradan kayıt işlemini yapıyorsunuz. Kayıt işlemi bittikten sonra yani burada Gmail ve vesaire gibi e-mailler olmuyor. Bu işlem bittikten sonra Marketplace'ten development yapacağınız Studio Pro'yu indiriyorsunuz. Yani Mendix Studio Pro'yu en son versiyonunu indiriyorsunuz. Onu da bu linki de paylaşacağım. Buradan tüm versiyonları erişebilirsiniz. Yani projenin geliştirildiği sürüme göre burada tüm sürümler ve versiyonlar mevcut. Evet, burada gördüğünüz gibi tüm versiyon numaraları burada mevcut. İşte ister macOS ister de Windows olarak indirebilirsiniz. Buradan geçmişe doğru bu şekilde gidebiliyorsunuz. Şimdi bunu indirdikten sonra kurdunuz ve hemen açıp buraya nasıl dahil olacağız? Hemen onu gösterelim. Yani development yapmaya nasıl başlayacağız? Evet arkadaşlar ben şu anda 10.21'i açtım. Siz ilk açtığınızda, ilk kurulumuzda şurada sign in olacak. Yani bu ilk etapta hesabınıza erişmeniz lazım. Bu hesaba erişmek için de buradan tıkladığınızda bakın eğer ki tarayıcınızda hesabınız açıksa direkt geçiş yapacaktır. Açık değilse sizden giriş yapmanızı isteyecektir. Yani buradan tarayıcıya yönlenip tarayıcıdan portalınıza giriş yapmanız lazım. Yani buradan oluşturduğunuz hesapla. Şimdi bu hesabı oluşturduk. Ve hemen bir tane app oluşturalım. Bunu buradan da oluşturabilirsiniz. Mendix'te burada app kısmı var. App diyorsunuz. Tüm app'lerinizi portal üzerinden görebiliyorsunuz ve içeriğini yönetebiliyorsunuz. Şimdi burası da buradan kalsın ama ben buradan yönetmek istiyorum. Buradan benim size tavsiyem de buradan bir create app yapmak. Bunu tıkladım. Bunu tıkladıktan sonra buradaki modül işte şeyler var, starter app'ler var. Bunları da bir bakıp kullanabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ben bir tane blank, boş oluşturacağım ve adına da starter diyorum. Create app dedim. Bu biraz zaman alacak. O yüzden videoyu kısa bir durduruyorum ben. Zaten halihazırda bile hemen bir uygulama oluşuyor. Şuradan şurayı tanıtayım ilk önce. Burada domain modeller yani AS ve birçok Mendix'in tool'ları mevcut. Yani Mendix'in ana tool'ları genel itibariyle bu taraftadır. Yetenekleri diyelim. Burada mesela sayfalar oluşturabilir, yeni makro flow'lar ekleyebilirsiniz, yeni logikler ekleyebilirsiniz. Şimdi orta kısımda design, sayfa ise design, eğer ki bir makro flow logic. Yani bu logic nedir? İşte eğer bu böyleyse şöyle olsun, condition'lı veya da daha farklı senaryoları burada çalıştırabilirsiniz. Yani bir script diyebilirsiniz, action diyebilirsiniz. Yani birçok şeyde farklı isimlerle anılıyor. Burada da makro flow olarak kullanıyoruz. Şimdi buraya tıkladığımızda burada bunlar orta kısımda bunlar dizayn ediyoruz. Sağ kısımda da burayla ilgili özellikleri, tool'ları
görüyoruz. Mesela sayfaya tıkladığımda sağ tarafta sayfa ile ilgili toolbar olacak. Burada da properties en çok kullanılan noktaları gösteriyorum. Bunlar da e, sayfanın özelliklerini ya da MacroFlow'dan MacroFlow'un özellikleriyle ilgili konfigürasyonlar yapılıyor. Şimdi buraya gelin. Bunları sağ klikle de ulaşabiliyorsunuz bu properties kısmına. Buradan da erişim sağlıyorsunuz. Styling'de mesela örnek veriyorum bunu şey yaptınız style ayar şeylerini development'ını yapabiliyorsunuz. Aslında buradan direkt development değil, direkt şey kısmından çağırma var. Yani şurada Mendix'in hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Şurada. Evet, styling var. Buradaki class'ları çağırıyoruz. Yani kullanımı o yüzden pratik ya da kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Burası bu şekilde. Bir de evet en önemli şey Marketplace. Evet gördüğünüz gibi bu Marketplace'te hemen burada. Eğer ki bunu burada mesela diyelim ki göremezseniz şurada bir icon var. Buradan tıklıyorsunuz. Mendix'in Marketplace'ine erişiyorsunuz. Bu Mendix'in bence en güzel noktalarından biri. Birçok şeyi yapmanıza gerek yok. Buradan aratıp bulabiliyorsunuz ve yani her şey hazır bir şekilde geliyor. Sadece bazı konfigürasyonlar yapıyorsunuz. O kadar. Bu nasıl yükleniyor? Bunu tıkladığınızda evet mesela en çok kullanılan hemen hemen her projede olan Community Commons vardır. Zaten burada en sık kullanılanlar en baştadır. Bunların hepsini de şu üst kısmı genelde Mendix develop etmiştir, eklemiştir buna ve bazı expertlerinde birçok expertinde burada modülü vardır. Evet. Evet, Community Commons'u ekledim. Bu nereye gelir? Bu da buraya gelir. Evet, gördüğünüz gibi buraya şu anda eklendi ve bunu kullanabiliyoruz. Şimdi diyelim ki projeyi geliştirdik. Nasıl test ederiz? Lokalde test etme vardır. Bunu tıkladığımda lokalde test edebiliyorsunuz. Yani free olmasının yani hiçbir şey engel değil. Free olsa bile hesabınız birçok şeyi development yapabiliyorsunuz. Bu konuda hiç sorun yok. Yani kendinizi geliştirmek için mükemmel bir platform. Evet, bunu ben yaptıktan sonra buradan hemen web diyoruz. Evet, buradan lokal olarak gördüğünüz gibi şeyi test edebiliyorsunuz. Bakın. Şimdi ben az önce şey yüklemiştim. Bak buraya da şey geldi. Bunu da bu arada hemen göstereyim. Sıkıştırayım araya. Kendi bilgisayarımdan oluşturduğum uygulamada buradan görüyorum. Ve bunun içine girdiğimde de birçok özelliği buradan yönetebiliyorum. Storyler yazabiliyorum. Yani feedbackleri buradan görebiliyorum. Burada varsayılan olarak geliştirme yaptığın sürece feedback verme noktası var. Hani ekran görüntüsü alma vesaire. Geliştirdikçe uygulamanızı buradan test edebilirsiniz. Bunun ücretli olmasına rağmen şu şekilde göstereyim. Ücretsiz olmasına rağmen publish dediğinizde size bir benzersiz bir URL veriyor. Yani bunu test etti yani bir production'da Sandbox üzerinden de test edebiliyorsunuz. Yani production'da nasıl ilerliyor? Elbette ki sadece o production'da kısıtlamalı var. Yani sonsuz kullanamıyorsunuz. Production belli bir süre sonra kapanıyor. Yani tekrar açmanız gerekiyor. Ama development aşamasında sorun yaşamıyorsunuz. Development için fazlasıyla yeterli. Publish dediğinizde de bir URL oluşturuluyor. Bir tane örnek vereyim, göstereyim. Şurada benim mesela bu kendi free şeyim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda uzun zamandır kullanmadığım için kapandı. Ve belli bir süre bekledikten sonra uygulama açıyor ve şurada da gördüğünüz gibi Sandbox'tan size bir erişim endpoint'i veriyor. Şimdi evet gördüğünüz gibi kendi arayüzüme bu şekilde ulaştım. Buradan uygulamamı kullanabiliyorum. Bunu şimdi burada mesela evet ben her şeyi yaptım. Development tamam buralar güzel. Ancak ben bunu nereden öğreneceğim diyorsanız en güzel noktalardan biri de bu. Şuradan hemen portal üzerinden Learning Path vardır. Evet akademiye giriyorsunuz. Akademiden Learning Path. Learning Path'te uygulamalı eğitim süreci var. Buradan
Yani beginner'dan başlayabilirsiniz. Hani ilk seviye, hiç şey bilmiyorsanız anlamak için buradan devam edebilirsiniz. Daha sonra Rapid. Rapid'den sonra evet burayı bitirebilirsiniz. Bunu bitirdikten sonra sertifika sınavına girebiliyorsunuz ve Rapid sertifika sınavı ücretsiz. Buradan sertifikadan exam registration yaparak sertifikanızı da alabilirsiniz. Ondan sonra diğer kademeler intermediate, advanced ve expert olarak devam edebilirsiniz. Buradaki modülleri çok rahat öğreniriz. Buradaki modüller teorik değil, ayrıca pratik yaparak da öğrenebilirsiniz. Yani sade okuyarak değil, oradaki komutları takip ederseniz buradan çok iyi bir başlangıç yapmış olursunuz. Ayrıca community var. Community'de sorularınızı sorabilir ve çok aktiftir community. Hani pasif değildir. Birçok soruyu da zaten cevabını ilk başladığında takıldığınız noktaları bulabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız da bulamadıysanız da buradan bir soru oluşturabilirsiniz. Burada filtre var. Bu filtrede space var. Ülkelere göre filtrelemeler, ülkelere göre nedir? Space'ler de var. Yani alanlar da var. Burada kendi dilinizde yazabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, ben Türkiye için söylüyorum. Turkish Community, işte Tayland'ın bile var. Buraya girdiğimizde gördüğünüz gibi yazışmalar burada Türkçe. Yani Türkçe'de yaparak destek alabiliyorsunuz. Evet, zannedersem benim anlatacaklarım bu kadar. Aklıma herhangi bir başka bir şey gelmiyor şu an. Dediğim gibi ücretsiz olması rağmen çok ciddi bir nedir? Kendinizi geliştirmek için imkan var Mendix'te. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.